398 günde VIP 17. Bazen insanlar para yatırırken bile yanlışlar yapıyorlar. Ve bu yanlışlar büyük ve çok ağır gerçekten bedelleri olacak. O yüzden bazı insanlar gerçekten dikkat etmelidir. Yani ne kadar para yatırırsan en ufak bir yanlışlar sizi çok çok geride bırakacak. Ve bu hesabın sahibi 86 milyonluk bir hesaptan bahsediyoruz arkadaşlar. Böyle bir şekilde ve şu an dedi ki Karo bakalım bu hesaba neler yapabiliriz? Bir koçluk söz konusu oldu ve burada bu hesaba yardımcı olacağız. Eksikleri ne olursa olsun yaparız ve bu hesabı düzenine sokacağız. Çok sağlam bir şekilde. Tabii ki VIP 17'dir, para yatırılmıştır. Şu an bu hesap ne yapıyorsa düzelecek diye bir şey yok. Gerçekten çaba harcaması lazım ve gerçekten de zamandır. O yüzden ufak bir yanlış sizi çok geride bırakır. Gelin beraber bakalım bu hesapta neler var neler yok. Hepsini beraber inceleyeceğiz ve izleyeceğiz. Hatalar ve doğruları tamamen söylüyoruz. Ama videoyu geçmeden önce birer tane beğeni atarsınız ve abone olursunuz. Çok çok sevinirim. Çünkü bunlar bana ücretsiz bir destektir. Geçelim. İlk başta buradan böyle bir şekilde sıfır cevher. Yani hayatım boyunca bugüne kadar kaç senedir oynuyorum, sıfır cevher diye bir şey göremedim. Ama bu adam başarmış. Buna başarılar diliyorum arkadaşlar. Üzerine iyi bir kaynak var, VIP 17.398 günde. Yani ve 86 milyon bir güce sahiptir. İlk bakışta bu gayet güzeldir. Ama peki hesabın içinde bu ilk bakışa değer mi değmez mi? Onu da görürüz. VIP'de herhangi bir problem yok. Artık çok fazla VIP'ye yatırım yapmasına hiç gerek yok. Yavaş yavaş artık bu hesap yavaş yavaş değil, yani artık bu hesap sürekli yumurta çekiş bu tarz şeyleri oynaması gerekiyor. Her ne kadar da para yatırdıysa. İlk başında burada paketlere geliyorum. Yani bu hesabın sahibi hala bazı şeyleri alıyor. Ve bu ne anlama geliyor? Harcıyor ama doğru yerde harcaması gerekiyor. Bu yükleme yap komutan kazan. Yükleme yap. Yani aylık birkaç kere bunlar geliyor. 50 dolar değerinde harcıyorsunuz. Güzel paketler geliyor. Bunları sürekli yatırması gerekiyor. Şimdi fetih sezonunda burada savaş alevlerin fetih sezonu, burada böyle bir paket var. Bunlar alınır ama çok da önemli değildir açıkçası. Ben bunu söylüyorum yani. Bir insan bunlarla çok fazla bir yere gelemez ama yine de yapabiliyor. Buradaki premium sezonu yani KVK 4'te fetih sezonda gelmiş bu hesap ve buradaki premium sezon kristal tedariki almıştır. Bakalım geri kalan neler almıştır. Burada Fatih'in iradesi vardır arkadaşlar. Bu paketler fetih sezonda, yani burada hem bir 128 dolarlık bir paketimiz var, hem de buradaki süper fiyat demetinden burada Fatih'in iradesi var. Her geçitte açıldığında daha harbi oluyor. İlk geçindeki daha harbi alırsa bir insan, bir oyuncu sağlam bir teknolojiye sahip olacak aslında. Bunu da size söyleyebiliyorum. Buradaki diğer paketler hepsi buradan duruyor arkadaşlar. Herhangi bir paket satın alınmamıştır. Buradan böyle bir şekilde görüyoruz paketleri. Bakalım başka neler vardır. Günlük özel tekliflerden buradaki gördüğünüz gibi Kleopatra seçilmiştir. Ya bu yanlıştır. Yani ben Kleopatra'yı bedava bile verseler burada 120 lira değeri yok. Yani full olan bir komutan değil. Yani değeri olmayan bir komutandım. Bunu almak yerine çok fazla başka komutanlar var. Örnek veriyorum, oradaki William Wallace'ı aldığında buradan da William Wallace alabiliyorsun. Eğer ki bir düşüncen var ya, hatta 5-5-1-1 yapacağım ya, herhangi bir şeyden bunu alabiliyorsun. Ya o olmazsa Philip vardır mesele burada. Bir insan para yatırırsa mesele bu tarz komutanlar daha mantıklıdır. Toplama komutanları burada hiçbir işe yaramıyor. Bunu sana söyleyeyim dostum. O yüzden bunu düzeltmesi gerekiyor. Tedarik deposundan böyle bir şey gelmiş. Tabii ki bu yeni güncelleme ile beraber çok güzel ve çok sağlam bir şeyler olmuştur. O yüzden bunları alıyorum. Şimdi bir hesap ne kadar para yatırırsa yatırsın, buradaki paketler, hesap yenidir. İlk başında 30 günlük araştırma hızlandırma ikmali bence almalıdır. Her ne kadar da araştırma hızlandırması olsa, çünkü bunlar sürekli takas edilen bir teknoloji hızlandırması var. Bunu alması mantıklıdır aslında. Buradan da 30 günlük mücevher tedariği. 30 günlük mücevher tedariği bu tarz hesaplarla hiçbir şekilde eksik olmaması gerekiyor. Ve sonraki şeyimizde tabii ki 7 günlük malzeme tedariği. Ve buradaki 30 günlük araştırma hızlandırması. Bence bunları alınabilir. Burada bu hesapta başka bir şey de yok. Burada paketler ve cevher mağazasında. Cevher mağazasının zaten hepsini boşaltmıştır. Artık almaya bile gerek yoktur yani. Bunu almak yerine paketleri alırsa daha mantıklı oluyor. Şimdi burada hesapta
86 milyon 700 milyon leş puanı var 390 kaç günde. Bu biraz leş puan geride kalmıştır. Bunun da nedenleri de büyük ihtimalle yanlış komutanlardır. Çünkü buradaki gördüğüm kadarıyla bir hesap Kleopatra'yı seçtiyse demektir ki komutanlar eksiktir. Şimdi üzerine iyi bir kaynak var mı? Vardır ama altın eksiktir. O altını kesinlikle gidermesi gerekiyor ve hatta paketler çekmesi gerekiyor. Bunu da beraber görürüz. Burada 33 tane bir sandık var. Yani gerçekten teknolojiye çok fazla yatırım yapmıştır. Ve bu teknolojiye yatırım yapmasının karşılığını almış mı almamış mı? Bence almamıştır. Ve buradan onu da göreceğiz. Üzerine kaynak var mı? Üzerine gerçekten altın yok. Ve altın çok çok değerli. Bence burada bu hesabın sahibi kendisi. İşte bunun kaynağın yollarını vardır zaten oyunun içerisinde. Arkadaşlarla falan takas edebiliyor ya bu tarz şeyleri de yapabiliyor aslında. Ve burada hızlandırmalara gelirsek 214 gün genel hızlandırma, 3 gün eğitim araştırması, 283 gün ve 115 günde inşaat hızlandırması var. Burada artık teknoloji ve inşaat hızlandırmaları takas ediliyor. O yüzden o paketi söyledim ben size. Alması da burası da çok daha iyi olacak. Çünkü hem iyileştirme ile hem de eğitim hızlandırması ile takas edebiliyor ve bu gerçekten mükemmelin ötesidir. Bunları size söyleyeyim. Hızlandırması eksiktir. Hangi krallıkta oynuyorsa bunu da beraber göreceğiz. Buradaki %50'likte kapasiteleri 2 tane vardır. Tabii ki bunlardan bazen böyle hesaplardan yani buradaki gördüğünüz dükkan neredeydi? O kadıncağız burada. Bu kadıncağızdan buradan bazen mesela abi geliyor %50 kıta kapasitesi geliyor 1500 cevherle. Sadece 1500 cevherle gerçekten satın alabiliyor ve bunlar yardımcı olacak yani bu hesabı bir tık daha elinde olacak şey oluyor. Çünkü %50 kıta kapasitesiyle bu teknolojiyle sağlam bir şekilde insanları dövebiliyor. Bunu da size söyleyeyim. Sonra tekrardan güçlendirmelere saldırı ve savunma. Burada saldırı almıştır. Tabii ki doğrudur. Saldırı ve savunma her ikisi de alabiliyorsunuz. Burada bir tık daha sanki savunma benim için. Benim gözümde hem saldırı hem savunma iyidir ama savunma tercihtir her zaman. Onu söyleyeyim. Ekipmanlara gelirsek burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane efsanevi ekipmanı var ki 2 tanesi de toplamay. Yani gerçekten 390 günde bu kadar ekipman çok eksik kalmıştır. Burada bakalım süvari ekipmanları 4 parçası settedir. 2 parçası da sette değildir. Süvari ekipmanı hiçbir problem yoktur arkadaşlar. Ama okçu ekipmanı oldukça kötüdür. Yani burada 3 tane setten pantolon setten değildir ve buradan da ayakkabı setten değildir. Buradaki aldığı ekipman en büyük şan ben söylemişim yani bunlar artık kama dizilişi değil delta var yani combo saldırısı var veya hatta şey vardır combo var burada darbe hasarı var bunlar bu tarz ekipmanlar en büyük şan gerçekten önemlidir. Ama geri kalan ekipmanları bu iki tane okçudaki ekipmanları gerçekten kötüdür. Bunları düzeltmesi gerekiyor ve bunu setten yapmamız gerekiyor. Ve ben oldukça elimden geldikçe yardımcı olacağım. Şimdi burada en önemli şeylerden birisi de taslaklardır. Taslaklar burada eksiktir ama yine de yapılabilir yani. Şu an ilk başında ekipmanları düzgün şekilde sokmamız gerekiyor. Bu ekipmanı bilmiyorum kaç kere yenilenmiştir. Ama ekipman burada zaten arkadaşım burada süvari saldırısı %10,5'tur. Bu süvari saldırısı bir ekipmandır ve burada direkt okçuya basmışsın. Bunu kesinlikle ve kesinlikle bozması gereken bir ekipmandır. Ve bozarsa da %100 ekipmanın materyali geliyor. Niye materyali geri geliyor? Çünkü buradaki ekipman arkadaşlar bu kritik atmış. Kritik atan bir ekipmanı bozarsak %100 materyali geri getiriyor. O yüzden bunu bozacağız ve ilerideki zamanlarda okçudaki setteki ayakkabıyı yaparız. Pantolu da sonraki zamanlardan bozacağız ve onu da düzeltiriz. Ama şu an bunu ellemeyeceğiz. Sadece ayakkabıyı çok yakında inşallah bozacağız ve yaparız. Burada ekipmanlar çok yok taslak. Yani taslak eksikliği buradan yaşıyor tabii ki bu hesap. Ama yine de düzelecek bir problem değildir arkadaşlar. Bunu da size söyleyebilirim. Teçhizattan herhangi bir problemimiz yok. Teçhizatı göreceğiz ve bakacağız tabii ki buradan. Ve buradan da diğerden 8 tane pasaportumuz var. Ve buradan da 96 tane de altın kafa. Şimdi buradaki arkadaşlar geçelim komutanlara. Komutanlardan burada bir süvari vardır. Joanna Fark, Hugo Bing, Nevski. Yani Nevski Joanna Fark kullanmıştır. Ve bundan sonrası Hugo Bing Joanna Fark'a geri dönmüştür. Ha, bu ekipmanı bu kıtayı kullanabiliyor mu şu an? Şu an iyi bir vadeli bir şekilde bu ekipmanı yani bu kıtayı kullanabiliyor.
Hugo Bing Joanna Fark devam eder. Ve sonraki komutanı da tabii ki okçu ekipmanı ile beraber burada Kinshi YSG yapmıştır. Bu arkadaş iki komutan takasını yapmıştır ve böyle bir şekilde yolu devam ediyor. Şimdi burada ben bir okçuyu görüyorum. Kinshi. Kinshi'yi çok yakında büyük ihtimal fulllemiştir. Evet. 04-11-2025'te fulllemiştir. Bence ilk seçenektir. Gerçekten bu ikili gerçekten sağlamdır. Burada da Hugo Bing, Joanna Fark bu iki kıta yani bu hesaba yeterlidir. Şimdi bizim ilerideki zamanlarımız. Buradan sonrası ne yapacağız? Çok basittir. Şu an sadece bir yatırım yapmak peşindeyiz. Yani sadece yatırım yapmamız gerekiyor. Çünkü mantıkla oynamamız gerekiyor. Bu iki ekipmana ya bu iki kıtayla biz bu KVK'yı da idare ederiz. Sonraki KVK'yı da belki aynı şekilde devam edebiliriz. Ama sonraki seferimizde arkadaşlar süvari komutanlarımızı düzeltiriz. Çünkü okçudaki gerçekten sağlamdır. Okçudaki herhangi bir problem yok ve uzun vadeli bu kıtalar götürüyor. Yani Kinshi YSG ama Hugo Bing Joanna Fark artık geride. Yani gerçekten geride. Şimdi Hugo Bing Joanna Fark birinci kıta süvari devam edebilir şu an. Ve Kinshi YSG de aynı şekilde. Ondan sonraki süvarilerimiz de gidecek miyiz? Piyadeler de gideceğiz. Ondan sonraki fikrimiz şu an henüz belli değildir. Ama belki bir piyade de bu hesaba gidebiliyor. Şu an burada ekipmanlara bakacağız. Ekipmanlarda süvarideki hiçbir problem yok. Süvarideki gayet güzel ve bir sağlamdır. Burada bir öfke borusu takması yeterlidir. Okçudaki ekipmanlarımızdan ayakkabı gerçekten yanlıştır. Yani süvari saldırısı bu zaten arkadaşlar daha kıyacı buradaki süvari saldırısı 8.5 veriyor. 7.5 veriyor. 8 artı 2.5 yani 10.5 bir puan var ama okçu saldırısı 5. 5 artı 1.5. Yani bu tamamen yanlıştır ve bu okçu ekipmanı değildir. Süvari ekipmanıdır ama yanlışlıkla bu arkadaşımız bunu okçuya basmıştır ve şu an okçuda kullanıyor. Mecburdur. Bunun sebebi nereden biliyoruz? 6.5 bir puan var. Kritik olan bir efsanevi ekipmandan bahsediyoruz arkadaşlar. Ama buradan bakarsak burada direkt 6.5 değil mi? Buradaki ayakkabılardan bahsedersek mesela örnek veriyorum bir tane okçu ekipmanı burada. Okçu sağlığı 5.5 bunu kritiklersek ondan daha fazlası bir puan veriyor. O yüzden o ekipmanı bozacağız. Bunu bozacağız ve okçudaki bu ayakkabıyı yapıyoruz. Çünkü %100 materyalimiz geri geliyor. Sadece taslaklar bize yeterlidir. Yani bunlar sonraki çeşitlerimiz ve bu sonraki şeylerimiz. Burada direkt abonuz ağacı sadece kullanılıyor. Çünkü okçu ekipmanlarını şu an tamamlamak istiyor büyük ihtimal. Aynı şekilde ben de aynı düşüncedeyim yani herhangi bir problem yok. Şu an buradaki ekipmanlara tekrardan buraya gelirsek burada bir Delana muskası gider şu an. Bir Delana muskası aslında ama Joanna Fark niye önde? Hugo Bing önde olması gerekiyor yani. Buradaki komutanlarımızdan Hugo Bing Joanna Fark. Joanna Fark Hugo Bing değil. Hugo Bing birinci komutandır. Yani birinci komutan kullanmasak 1350 bir hasar faktörü vardır. O yüzden Hugo Bing önde olacak. Arkasında da Joanna Fark oluyor. Teçhizatta bakarsak arkadaşlar teçhizatı çok da iyi değildir çok da kötü değildir. Aslında bunları düzeltebiliyoruz. Burada bir Suare'de de buradan bir tane de Nevski'de vardır. Bu Nevski'de bir ekipman yokken bu mesela buradaki bu şeyimiz gayet güzeldir arkadaşlar. Buradaki öfke değildir. Buradaki mesela Suara savunması gayet güzel ve buradaki tabii ki cüretkar vardır. Burada normal hasar direncini %3 artırıyor. Bunları düzeltebiliyor muyuz? Düzeltebiliyoruz. Şu an burada ben Hugo Bing'i zaten birinci komutan olarak kullanabiliyorsa burada Kuşan direkt zaten Suare'deki en sağlamı budur bence. Buradaki bakarsak hatta buradaki teçhizata şaşırtan tamam ve hedefleme doğrudan hasar veriyor ve buradan da 2.5 hasarı çeşitleri artırıyor. Buraya bakarsak hiçbir şey yaramıyor. Diğeri bakarsak arkadaşlar burada Joanna Fark'tan böyle bir şey var. Joanna Fark More'dan böyle bir şey var. Yani bu tamamen piyade ekipmanıdır ama arkadaş kullanmıştır. Buradan da 2.1, 2.3, 1.6 süvari saldırısı ve intikam vardır. Buradaki yargara. Yani buradaki ekipmanımızı buradan tabii ki kullanabiliyoruz. Buradan direkt buraya geliyoruz arkadaşlar. Yine de sıralamada süvari yaparız. Buradan bir tane Nevski'miz var. 2.4, 2.4, 2.4 süvari saldırısı falan. Ama buradan da süvari intikal hızı 2.4, süvari savunması 2 ve buradan da tabii ki kıtası verdiği beceri hasarını yükseltiyor. Bu komutanın ne yüksektir? Beceri hasarısı yüksektir. O yüzden bunu buradan takacağız. Ve buradan da Joanna var. Ve buradan şimdi direkt bunları yavaş yavaş düzeltebiliriz arkadaşlar. Yani burada bir dönüştürden tak 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 yaparız bundan sonrası ama şu an hiç gerek yoktur. Burada Hugo Bing'i böyle yaptık. Ekipmanlarımızı tamamen
Buradan Joanna Fark'tan çıkartırız ve buradan direkt Hugo Bing'e atarız. Çünkü bu ekipmanlar hepsi Hugo Bing'de olması gerekiyor. Joanna Fark'ı kiminle kullanıyorsan bu bir yanlıştır yani artık Hugo Bing varken. Buradan direkt böyle bir şekilde yapıyoruz. Kuşan ve buradan da direkt böyle. Evet, buradan da kuşan. Evet, buradan da Joanna Fark'ın bunu da kuşatırız. Burada şimdi arkadaşlar kıtalarımız çok güzel oldu bence. Ve buradaki sonra hedefimiz tabii ki bu ekipmanlar oluyor. Şu an eldiveni bırakıyoruz. Böyle bir şekilde ayakkabıya bir odaklanırız arkadaşlar. Ayakkabıdan sonra eldiveni tekrardan gireceğiz. Ama şu an böyle bir şekilde yeterlidir. Şimdi buradan etkinliklere falan bakarsak buradan hiçbir şey etkinlik yoktur. Yani karaoke her zaman bitirmesi gerekiyor zaten de. Burada ekipmanlar kıtalara bakalım. Kıtalarda neler vardır? Şimdi buradaki kıtalarımız hiçbir şey dizmemiş. Buradaki Hugo Bing Joanna Fark vardır tabii ki. Buradan da bunu tak tak diye kesebiliyor arkadaşlar. Hiçbir problem yoktur. Diğer etkinliklere bakarsak burada şu an hiçbir şey yok. Arkadaşımız bu kadar cevherleri nasıl başarmıştır bilemiyorum. Ama bundan sonrası artık yani cevherler tamamen saklanacak. Cevherler yumurta etkinliği gelirken, çekiç etkinliği gelirken bu etkinliklerden sadece sırf yatırması gerekiyor. Ne çark ne herhangi bir şey şu an yatırım yapmasa gerek yoktur. Çünkü yavaş yavaş komutanlar düzelecek arkadaşlar. Sadece böyledir. Sizce bu hesabın benim görüşlerim tamamen bu hesabı bitti. Bu hesabı 2-3 ay sonra zaten bir canavara dönüştüreceğiz. Ve bu hesap çok daha fazlasıyla da kapı kasacak eminim buna. Ama şu an sizin düşünceleriniz bu hesabın hakkında nedir? Ben bir süvari bir okçusu var. Sonraki kıtamıza piyadeye de gidebiliyoruz. Ve o da çok çok rahattır. O yüzden bunu da yapma şansımız olabiliyor bence. Arkadaşlar bu video da buradan bitti. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir izlenme olmuş olabilir. Eğer ki beğendiyseniz birer tane beğeni ve abone olmayı unutmayın. Bunlar bana bir destektir. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.